Yaşadığımız gezegende onlarca, yüzlerce, binlerce şehir, kasaba, köy var. Bazıları oldukça normalken bazıları oldukça ilginç özellikleriyle gündeme geliyor. Bakalım dünyadaki en ilginç kasaba ve şehirler hangileriymiş? İyi seyirler. Supelin, çorba kasabası, Estonya. Sadeliği, yalnızlığı ve sebze çorbasını seviyorsanız Estonya'daki bu tuhaf kasaba bir sonraki tatiliniz için doğru yer olabilir. Bir zamanlar bataklık olan bu bölgedeki evlerin çoğu gecekonduymuş. Nehrin su seviyesi geri çekildikçe çorba kasabasının fakir halkı mahalleye yerleşerek sebze yetiştirmeye başlamış. Sokaklara ise ne yetiştiriliyorsa onun adı verilmiş. Patates, bezelye, fasulye, kavun ve benzeri. Bugün hala cadde ve sokak isimleri böyle. Çorba kasabasında hangi evin ne renge boyanacağına mahalle sakinleri birlikte karar veriyor. Haftalık olarak gazete çıkarıyorlar. En iyi restore edilen eve törenle plaket vererek o evin duvarına asıyorlar ve kendi aralarında sık sık müzik, edebiyat ve sanat sergileri düzenliyorlar. Yıllar içinde birçok ilginç karakter çorba şehrine taşındı. Mahalle sakinleri genelde sanatçılar, müzisyenler ve öğrencilerden oluşuyor. Eğlenceyi seven bu yaratıcı insanlar bahçe düzenlemesinden de çok iyi anlıyor. Mahalle sakinlerinden oluşan Çorba Derneği bölgedeki rengarenk binaları ve mahallenin orijinalliğini korumak için bazı kurallar koymuş. Bu kurallar sayesinde çorba kasabasının daha uzun yıllar var olacağından emin olabiliriz. Longyearbyen, Norveç. Svalbard adasındaki bu soğuk ama güzel şehir havasından dolayı sıra dışı olaylara ev sahipliği yapıyor. Mesela evler kar eriyip de su basmasın diye direkler üzerine inşa ediliyor. Bir diğer enteresan şey ise burada ölmenin yasak olması. Bırakın ölmeyi, ölünce soğuk hava yüzünden cesediniz bile çürümüyor. Anlayacağınız Longyearbyen kentinde ölmek yasak. Kış aylarında gece gündüz karanlık olan 2000 nüfuslu bu Norveç şehri o kadar soğuk ki 1918 yılında ölenlerin cesetleri 1998 yılında mezardan çıkarıldığında bilim adamları canlı doku örnekleri almayı başarmış. Genellikle maden işçilerinden oluşan yerli halk cesetlerin çürümediğini görünce hastalıkların yayılmasından o kadar korkmuş ki ölenlerin yerel mezarlığa gömülmesini yasa dışı ilan etmişler. Şehirde kremasyon küpü gömmek yasal ama bu seçeneği çok az insan tercih ediyor. Ölümcül hastaların adadan ayrılıp son günlerini başka bir yerde geçirmesi gerekiyor. Burada doğan da çok az insan var. Küçük bir hastane var ama yine de hamile kadınların ana karaya gitmesi teşvik ediliyor. Daha bitmedi. Şehir o kadar kuzeyde ki kış mevsiminde 4 ay boyunca karanlıkta kalıyor ve bu 4 ayın sadece bir ayında gündüz yaşanıyor. Tabii o da bir miktar. Ayrıca adayı evleri olarak benimseyen neredeyse 1000 adet kutup ayısı var. Tek iyi yönü kuzey ışıklarını görme garantili olması. O yüzden gitmeye değer bir yer ama oradayken ölmemeye dikkat edin. Yangtze, Çin. Sichuan eyaletindeki Yangtze köyü bilim insanlarını ve uzmanları şaşırtan gizemli bir yerdir. Neden mi? Çünkü bu küçük köyün neredeyse yarısı cüce. Yangtze'de yaşayanların anlattığına göre 60 yıl önce köyün gizemli bir hastalığa yakalandığı söylentileri dolaşıyor. Bu hastalık 5 ile 7 yaş arasındaki çocukları etkilemiş ve büyümelerini durdurmuş. Uzmanlar bükülmüş büyümenin genel nüfusta çok nadir görüldüğünü biliyorlar. Bu yüzden Yangtze'deki durum sıradan değil. Bu gizemli durum köyün yaşayanlarını oldukça etkilemiş. Bu köydeki çocuklar bazı fiziksel engellere sahip olmuş ve yetişkinlikte rahatsız olanlar yalnızca cüce hastalığına sahip çocuklar doğurmuş. Ancak neden böyle bir şey olduğu hala kesin değil. Köyün yaşlılarına göre Yangtze'de yaşam eskiden sakin ve normalmiş. Ta ki birkaç yıl önce bölgeyi etkileyen korkunç bir hastalık ortaya çıkana kadar. Diğer bir teori ise köyün Feng Shui'sinin bu durumdan sorumlu olduğu yönünde. Çin hükümeti efsanelere inanmayı reddediyor ve ziyaretçilere kapılarını açmıyor. Peki bu durumun bilimsel araştırması yapıldı mı?
Yangtze'deki cüce durumu hakkında bilimsel araştırmalar yapılmış olsa da kesin bir neden veya açıklama henüz bulunamamıştır. Bilim insanları bu gizemli hastalığın nedenini anlamak için genetik faktörleri, çevresel etkenleri ve diğer olası etmenleri incelemeye çalışmışlardır. Lakin şu an için net bir sonuca ulaşılamamıştır. Yangtze'deki bu olağan dışı durum hala araştırma konusu olmaya devam ediyor. Sizce bu köydeki insanların cüce olmalarının ardındaki sebep nedir? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepsini okuyor olacağım. Manşiyet Nasır, Mısır. Manşiyet Nasır, Kahire'nin ilginç ve özel bir bölgesidir. Mısır'ın başkenti Kahire'nin bir parçası olan bu bölge, kendine özgü bir karaktere ve yaşam tarzına sahiptir. Özellikle Çöp Şehri mahallesi ile ün salan Manşiyet Nasır, Kahire'nin en büyük çöp toplayıcıları Zabaliğin topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Ancak bölge, altyapı eksikliği nedeniyle günlük yaşamda birçok zorlukla karşı karşıyadır. Mokattam Tepesi eteklerinde yer alan Manşiyet Nasa sürekli genişleyen bir gecekondu yerleşimidir. Bu bölgeyi diğer yerleşimlerden ayıran en belirgin özellik her santimetre karesinin çöple kaplı olmasıdır. Manşiyet Nasır, Kahire'nin 20 milyonu aşkın nüfusuna hizmet etmesi gereken evsel atık toplama sisteminin başarısızlığının bir sonucudur. Bölgede yaşayan nüfus çöp toplama sistemindeki eksikliği kendi çabalarıyla gideriyor. Özetlemem gerekirse Kahire eteklerinde bulunan Manşiyet Nasır, kentin çöplerinin toplanıp geri dönüşümün sağlandığı gerçek bir çöp şehir. Altyapısı, kanalizasyonu, suyu ve elektriği yok. Çürük, yiyecek parçaları, atık maddeler ve pislikten başka hiçbir şey yok. Buradaki insanlar bu düzene alışmış durumda. Burada aileler birlikte çalışarak geçimlerini sağlıyor. Her sabah şafak vakti topluluğun genç Zabaliğin üyeleri şehrin apartman ve iş yerlerinden çöp toplamak için at arabaları ve kamyonlarla Kahire'ye doğru günlük yolculuklarına başlıyor. Öğle yemeği vaktine kadar toplanan tüm çöpler gecekondulara geri getiriliyor ve burada ailenin her üyesi, çocuklar, ebeveynler, büyükanne ve büyük babalar çöpleri ayrıştırmaya başlıyor. Zabaliğin topluluğu topladıkları çöplerin %80'inden fazlasını geri dönüştürüyor ki bu oran Avrupa ortalamasının çok üzerinde. Manavi, Nebraska. Sizce gerçekten tek başına yaşamak nasıl bir deneyim olurdu dersiniz? Bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletine bağlı olan Manawi kasabası ve burada uzun yıllardır tek başına yaşayan Elsie Ayler hakkında biraz bilgi verelim. 2010 ABD nüfus sayımına göre Manawi, Amerika'da bir nüfusa sahip tek yer. Burada yaşayan Ayler'ın hayatı da gerçekten oldukça ilginç. Aslına bakarsanız 1930'larda Manawi, marketler, restoranlar ve hatta bir hapishane de dahil olmak üzere çeşitli işletmelerin yer aldığı yaklaşık 120 kişilik nispeten hareketli bir demiryolu kasabasıydı. Ancak zaman içinde tarım koşullarının kötüleşmesi, insanların yeni fırsatlar arayışı ile birleşince kasaba yavaş yavaş boşalmaya başladı. Manawi'nin ahşap kilisesinde düzenlenen son cenaze 1960 yılında Aylar'ın babası için yapıldı. Ardından postane ve marketler kapandı. Son olarak 1974 yılında da okul kapandı. Aylar'ın her iki çocuğu da iş aramak için başka yerlere taşındılar. 1970'lerin ortalarında nüfusu 18'e düştü. 20 yıl sonra Manawi'nin sadece 2 sakini kalmıştı. Bunlar bir bar işleten Elsie Aylar ve kocasıydı. Ancak Aylar'ın kocası Rudy de 2004'te öldükten sonra geriye kalan tek kişi Elsie oldu. Günümüzde 88 yaşında olan Elsie Aylar kendisine vergi ödüyor. Kendi alkol ruhsatını veriyor. Kendisi buranın belediye başkanı, saymanı, katibi, sekreteri, kütüphanecisi ve aynı zamanda da barmeni. Her yıl Manawi'nin tek iş yeri olarak işlettiği barına belediye başkanlığı seçimlerinin reklamını yapan bir duyuruyu asıyor ve ardından kendisi için oy kullanıyor. Elektrik ve su imkanlarının devam etmesi için her yıl kendisinden yaklaşık $500 vergi topluyor. Ayrıca herhangi birinin çürüyen binalardan birine taşınmak ve kasabanın nüfusunu 2'ye katlamak istemesi ihtimaline karşı yakındaki boş konut alanlarının listesini de tutuyor. Tüm bunları okuduktan sonra tek başına yaşayan yaşlı bir kadın olan Elsie için üzülmüş olabilirsiniz.
Durum tam olarak da böyle değil. Aslına bakarsanız işlettiği küçük mekana biraz da onu cesaretlendirmek adına günün çeşitli saatlerinde giden gelen birileri oluyor. İş yerini her sabah 9 gibi açıyor. Genellikle de akşam 9.30'a kadar açık tutuyor. Pazartesi günleri kendine izin verdiği için çalışmıyor. Montavi'de aslında bir başka kamu binası daha var. Bu bina Aylar'ın evinden ve bardan birkaç adım ötede duruyor. Burası Aylar'ın kocasının adını taşıyan bir kütüphane. 2004 yılında vefat etmeden hemen önce kocası Rudy, son arzusunun özel kitap koleksiyonunu bir halk kütüphanesine dönüştürmek olduğunu söylemişti. Aylar ve çocukları da onun bu arzusunu yerine getirmek için yaklaşık 5000 kitap ve dergi içeren bu kütüphaneyi oluşturmuş. Aylar'ın 2 çocuğuna ek olarak 5 torunu ve 2 torununun torunu var. En yakınları 145 kilometre uzakta Ponca, Nebraska'da yaşarken diğerleri Arizona ve Hollanda'ya kadar yayılmış durumda. Kendisi aslında istediği zaman onların yanına gidebileceğini biliyor. Ancak istemiyor. Ona göre ev kalbinin ait olduğu yerdir. Kendisi Montavi'de olmaktan çok mutlu olduğunu da sık sık dile getiriyor. Birçoğumuz hayatımızın her anını birileriyle doldurmaya çalışırken 0.54 kilometrekarelik bir alanda yaşayan bu kadın başka türlü de mutlu olunabileceğini bizlere kanıtlıyor. Coober Pedy 150 milyon yıl önce Coober Pedy kasabası uçsuz bucaksız bir okyanusun yatağıydı. Zaman içinde gelgitler sonucunda deniz suyu bölgeden çekildi. Geride yavaş yavaş sertleşen silika tortuları bıraktı. Coober Pedy kasabasında bir şehir silüeti veya yüksek apartmanlar bulmayı beklemeyin. Çünkü burada yaklaşık 2500 sakinin çoğu yeraltı evlerinde yaşıyor. Yeraltı restoranlarında yemek yiyor ve hatta yeraltı kiliselerinde ibadet ediyor. Kasabanın bu dünya dışı görünümü burayı 1985 yapımı Mad Max Beyond the Thunderdome dahil olmak üzere birçok film için popüler bir yer haline getirmiş durumda. Peki Coober Pedy'de insanlar neden yerin altında yaşıyor? Coober Pedy, coğrafi konumundan dolayı ortalama 43 derecelik bir sıcaklığa, dayanılamayacak bir kuruluğa ve devamlı süre gelen toz fırtınalarına da ev sahipliği yapıyor. Buna çözüm arayan kasaba sakinleri de alternatif bir yöntem bulmuşlar. Bu da yerin üstüne değil altına yerleşmek olmuş. Şehrin yaklaşık %80'i şu anda yerin altında yaşıyor. Coober Pedy'nin halkı bölgede bulunan madenlerden kalan tünellerde 1500 ev inşa edip bunları birbirine bağlamış. Her bir oda dikkatlice kazılmış ve bazı sakinler duvarlarda kendi opellerini bile bulmuşlar. Yer altındaki sıcaklıklar 19 ila 25 santigrat derece. Evlerde çalışan elektrik var. Temiz hava için borularla birlikte yüzeye kadar uzanan kablolar var. Yapı malzemelerinin elde edilmesi zor olabileceğinden öğeler genellikle geri dönüştürülebilecek biçimde seçilmiş. Yeraltı evlerine ek olarak yeraltı sanat galerileri, restoranlar ve dükkanlarının yanı sıra çok sayıda yeraltı kilisesi de Coober Pedy'de bulunuyor. Ziyaretçiler yeraltı otel ve misafirhanelerinden birinde yerli halk gibi kalma şansına da sahipler. Ayrıca bu yeraltı kasabası modern ulaşım imkanlarının hepsine sahip. Bir ziyaretçi olarak sanat galerilerini, şehrin ünlü opelleriyle dolu kuyumcu dükkanlarını ve çalışan bir madeni, hatta biraz kendiniz de kazmayı deneyebilirsiniz ve ziyaret edebilirsiniz. Coober Pedy elbette dünyanın ilk en büyük yeraltı yerleşimi değil. Aslına bakarsanız bu yeraltı yerleşimi örneğinin en ünlüsü ülkemizde yer alıyor. Bahsettiğimiz yer Kapadokya'nın en büyük turistik cazibe merkezlerinden biri olan Derinkuyu yeraltı şehri. Bir zamanlar 20.000 kişiyi barındıracak kadar büyük biçimde inşa edilmiş yeraltı şehri ile ilgili detayları merak ederseniz bu konudaki videoya da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Miyake-jima, Japonya. Miyake-jima adası Japonya'nın tıpkı diğer yerleşim bölgeleri gibi birçok doğal güzelliğe sahip. Masmavi bir deniz, yemyeşil bir doğa ve oldukça cana yakın insanlar. Bütün bu özellikleri Miyake-jima adasının güzel ama sıradan bir yermiş gibi algılanmasına neden olabilir. Gerçek hiç de öyle değil. Bu yerleşim yeri bütün güzelliklerinin yanında biraz korkunç ve hayli ilginç görünüyor. Çünkü adada Oyama isminde aktif bir yanardağ bulunuyor. Üstelik Oyama Dağı son 500 yılda birçok kez patladı.
Bunun sonucunda ortaya çıkan zehirli kükürt gazı adayı yaşanmaz hale getirdi. Adanın yerlilerinin evlerini terk etmeye hiç de niyeti yok. Bu insanlar adadaki ölümcül koşullara rağmen burada yaşamaya devam ettiler. Bunun sonucunda Miyakejima adası farklı bir isimle anılır hale geldi. Yerlilerin oldukça dikkat etmeleri ve yaşamlarının birer parçası haline getirmeleri gereken bir şey vardı: gaz maskeleri. Öyle ki M.Ö. 710 yılından kalma eserlerde bile dağın heybetinden ve korkunçluğundan bahsediliyor. Yıllar içinde bu yanardağ birçok kez patladı. 1940 yılında gerçekleşen patlamada dağdan yükselen lavlar sebebiyle 11 kişi yaşamını kaybetmişti. 1962 ve 83 yılındaki patlamaları ise yaklaşan felaketin habercisiydi. 2000 yılında meydana gelen büyük patlamalar adanın tahliye edilmesine neden oldu. Çünkü adanın atmosferi ölümcül seviyelerde kükürt içeriyordu. Yüksek oranda kükürt dioksit sebebiyle yıllardır adada yaşayan insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Adaya giden bütün ulaşım yolları kapatıldı. Bu olaylar yaşanırken adanın sakinleri evlerinden uzak kalmaya fazla dayanamadılar. Adanın yerlileri 2005 yılında evlerine geri döndüler. Ancak uymaları gereken bazı kurallar vardı. Elbette hayatta kalmak istiyorlarsa. Adaya dönen yerliler yanlarında sürekli bir gaz maskesi bulundurmak zorundaydı. Çünkü adada ölümcül düzeydeki zehirli gaz varlığı devam ediyordu. Bu sebeple gaz maskeleri adada yaşayanlar için gündelik yaşamın bir parçası haline geldi. Böylece Miyakejima adası gaz maskesi adasına dönüştü. Gaz maskesi adasında yaşayan insanlar sokakta gezerken, alışveriş sırasında, hatta düğünlerde bile gaz maskesi takıyorlar. Hükümet tarafından düzenli olarak sağlık kontrolüne tabi tutuluyorlar. Adadaki insanların sürekli gaz maskeleriyle yaşamaları zaman zaman ürkütücü fotoğrafların ortaya çıkmasına da neden oluyor. Ancak gaz maskesi adası sakinleri bu duruma adapte olmuş durumda. Dışarıdan bakıldığında tuhaf gibi görünse de onlar evlerini terk etmemek için bazı ufak zorluklara katlanmayı tercih eden sıradan insanlar. Adanın büyük bir bölümü dışarıdan gelen ziyaretçilere kapalı. Ancak yine de pek çok turist bu ilginç adayı ziyaret ediyor. Sürekli gaz maskesi takan insanların arasında birkaç saat geçirmek ürkütücü fakat oldukça ilginç bir deneyim. Gaz maskesi adası pek çok doğal güzelliğe de ev sahipliği yapıyor. Yine de burayı ziyaret etmek isteyen turistlerin yanlarında ayırmaması gereken bir şey var. Elbette sağlam bir gaz maskesi. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta Avrupa'nın orta yerinde hiçbir kanunun olmadığı Kristiyanya şehrini anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.